Gazeteciliğe 1989 yılında başladım. Ama o sürece gelene kadar çocukluğunuzda derler ya, büyüyünce ne olacaksın diye. Ben herkese gazeteci olacağım diyordum. Yani okulda gazete alıyordum. Öğrenim hayatım boyunca harçlıkla. Böyle aşırı tutkuluydum gazeteci olmaya ki üniversite sınavındaki bütün tercihlerim, ilk baş tercihlerim iletişim fakülteleriydi ki Ankara'da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldum 1989 yılında. Mezun olduğumuzda bizi staja gönderdiler oradan. Normalde okurken gitmemiz gerekirken mezuniyette göndermişlerdi ve benim de gittiğim yer Anadolu Ajansı Fotoğraf Servisi gönderildiğim yer. Okulda hiç fotoğraf dersi almadık. Boş geçiyordu fotoğraf derslerimiz. Zaten üniversitelerde de şimdiki gibi değildi o dönemki fotoğraf dersleri. Hele ki basın fotoğrafçılığı dersi diye bir şey yoktu. Diğer üniversitelere baktığımızda temel fotoğrafçılık üzerinden eğitimler veriliyordu. Gittim iş yerine Anadolu Ajansı'na staja başlamaya. Sıfır bilgi, makina yok, hiçbir şey yok. Karanlık odaya beni gönderdiler. Burayı öğreneceksin dediler. Film yıkıyoruz, film banyo ediyoruz. Fotoğraf makinem yok, onun için dışarıya çıkamıyorum başkasının yanında bile herhangi bir göreve. Ofis işlerini çok dikkatle takip ediyorum. Kim neyi nasıl yapıyor diye. Ama bütün bu olumsuzlukların içerisinde şimdi geriye dönüp başladığım yıllara bakıyorum ben. Aslında bayağı enteresan bir dönemde işe başlamışım. Fotoğraf teknoloji anlamında çok hızlı ilerleyen bir süreci yok fotoğrafın tarihine baktığımızda. Ne bileyim 1900'lerin başına itibaren işte filmli fotoğraf makineleri, fotoğrafların bir yüzey olarak filme çekilmesi icat edilmiş ve bu 1980'lerin sonuna kadar gelmiş. İşte benim girdiğim dönem onun o en son dönemi. Anadolu Ajansı o dönem siyah beyaz filmle çalışıyordu. Sadece önemli olaylarda renkli çekiliyordu. Yani önemi takdir ediyorsunuz. Yanınızda bir kaset renkli film var. Banyosu sorun, başka şeyler sorun. Her neyse işte siyah beyaz filmle dediğim gibi başladığımız süreç bir süre sonra renkliye, ardından da dijitale geçti 90'ların ortasında. Yani 5-6 yıllık bir süreç içerisinde fotoğraf tarihinin 100 yıllık bir geçmişinden ileriye doğru gitmesinin o son dönemdeki 3 önemli kendi payımıza, ajansta da geçişini tanığı olmuş oldum. O anlamda keyifliydi. Şimdi işe başladım. Yani birden fazla kez söylemiş oluyorum ama bunu. Makine yok. Fotoğraf makinesiz bir foto muhabiri. Şimdi başkalarının çektiği makinelere çok dikkatle bakıyorum, imreniyorum. Öyle aman aman alacak bir bütçemiz yok bu makineleri. Ajansın makinesi var mı acaba, bana verirler mi? Böyle bir kendi içinizde hafif tereddütleriniz var. Her neyse ortamda foto muhabirleri yoktu. Gerçi o dönemin Anadolu Ajansı'nın yemekhanesi de yoktu. Genelde ofiste yeniliyordu yemekler ama hiç kimse yok. Kimisi dışarıya yan taraftaki işte restorana mı gitti, kimisi farklı servislere gitti, foto muhabirleri. O da boştu. Şimdi bir baktım pencereden, yan tarafta da bir inşaat sürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin o zaman zabıta müdürlüğüydü yanlış hatırlamıyorsam. O inşaattaki çalışan boyacılardan bir tanesi de izin almış. Ya daha doğrusu pardon, öyle izne denk gelmiş. O balkon, beton balkon korkulunun, ince korkulun üzerinde adam 4. katta yatıyor. Yani kafanızda canlandırın. Yere paralel, 4. katta yüksekte incecik bir yerde adam ip cambazı gibi uyuyor. Ve hemen makine bulmam lazım, nasıl çekeceğim falan. Bir baktım bir abimizin orada makinesi var. Makine benim de değil. Ne yapabilirim ben, bu fotoğrafı nasıl çekebilirim diye, film var mı içinde? Temel ilk kendimize sorduğumuz olay. Eskiden o fotoğraf makinelerinin arkalarında şöyle bir küçük bir camlı bir bölme vardır. Oradan içerisinde film kutusunun görebiliyorsunuz içinde olup olmadığını. Evet, film var. Aldım. Çok heyecanlıyım ama yan kareler çekiyorum, dik kareler çekiyorum. Bir miktar fotoğraf çektim orada. Bir süre sonra da adam zaten uyandı, kalktı gitti ve aramızdaki mesafe de çok fazla değil aslında yani. 2 tane arabanın geçeceği boyutta diyeyim size. Binalar yan yana ama beni fark etmedi. Şimdi filmi banyo ettim. O dönemki üzerimizde de çok büyük emeği olan o dönemki şefimiz, daha sonra müdürümüz Mehmet Ünlü. Ona gösterdim, dedim böyle böyle bir şey çektim ben. Ne, hangi makineyle çektin? Abi dedim buradan buldum, o makineyle çektim. Hiç sesini çıkartmadı. Şunu yap dedi.
bunları o şekilde gazetelere gönder. İşte fotoğrafları karta basıyorsunuz o dönemde. Telefoto denilen bir cihaz vardı. Şimdi gibi internet yok. O telefoto cihazına sarıyorsunuz. Telefon hattını takıyorsunuz ona. Tuşa basıyorsunuz ve bir fotoğraf, siyah beyaz fotoğraf, o tambur dönerek, radyo dalgalarıyla da görüntü okunarak 7 dakikada bir temiz bir telefon bağlantısı olursa karşı tarafa gidiyor. Gazeteler, onlarda alıcılar var. Onlar da fotoğraflarımızı görüyor. Renkli fotoğraf minimum 21 dakika sürüyor bir tane fotoğrafın. Dediğim gibi hepsi bu normal şehir içi, şehirler arası telefon bağlantısıyla yapılan enteresan bir sistemdi o dönemdeki. Fotoğraflar geçtik. Ertesi gün bu heyecanla gazeteleri bekliyorum. Çünkü Anadolu Ajansı çok sayıda abonesi olan bir kuruluştu. Hepsine gönderiyoruz fotoğraflar. Acaba hangisi kullanacak? Erken geliyorum zaten. Nasıl hızla sayfaları çeviriyorum. Baktım fotoğraf çıkmış. 2-3 yerde benim fotoğrafım var. Yani o dönem şimdi fotoğraf 2 nokta üst üste AA. Anadolu Ajansı. Şimdi onun esprisini yapıyorlar. Bak ismin ne çıktı? Abdurrahman Antakyalı diyerek çok keyifli, eğlenceli bir ortamdı. Kendime güvenim geldi. Takdir bekliyorum. Kimsenin takdir ettiği yok müdür şef bazında. Onu sonra gördüm. Bu Türk medyasının temel hastalığı uzun yıllardır. Bilmiyorum genç jenerasyon belki de bunu kırıyordur ama bizim dönemimizde yani sessizlik onaylanma anlamına geliyordu. Yöneticilerimiz tarafından birisi aferin bravo eline sağlık. Bunu duymadım ben meslek hayatım boyunca. Mesela Mehmet abi emekli oluşuna yakın bir tane fotoğraf gösterdim. Ben filmlerime abi hangisini verelim bunlardan diye filmden seçiyor çünkü editör pozisyondaki Mehmet abi. Bak dedi şu iyiymiş şunu ver. Döndüm Mehmet abiye. Abi iyi misiniz dedim ya. Ne oldu? İyi dediniz dedim bir şey. Ağzımızdan kaçıyor havaya girmedi. Onu öyle demek istemedim diye. Aslında biliyorsun bakışından hissediyorsun her şeyden. Çok babacan bir tavrı vardı Mehmet abimle kendisiyle böyle şakalaşıyorduk da. İlk fotoğrafım çıkan fotoğraflarım onlar olmuştu. Gazetelerde çok keyifli bir iş yaptığımı hissettirdi bana. Muhabir olmaktı hayalim benim hep. Arkasından yaşadığım birkaç olaydan sonra dedim ki yerimi buldum. Foto muhabirliği.